Moto Club 500 olarak bilinen Opel Moto Club, Alman üreticisi Opel tarafından 1928'de Berlin Otomobil ve Motosiklet Fuarı'nda sunulur ve 1930'a kadar üretilir. Moto Club'ın kapanmasıyla birlikte Opel'deki motosiklet üretimi de sona ermiş olur. Gelin Opel Moto Club'ın öyküsüne birlikte göz atalım. Fritz von Opel, 1899'da otomobil üretimine geçen Opel Bisiklet ve Dikiş Makinesi Fabrikası'nın 1862'de kurucusu olan Adam Opel'in torunudur. Fritz von Opel, risk alan, atılgan, gösterişli ve dışa dönük biridir. Taraklı saçları, baykuşumsu gözlükleri, macera sevgisi onu mükemmel bir şekilde tanımlar ve motosikletlerle ilgili biridir. 1901 gibi erken bir tarihte ve 1. Dünya Savaşı sonrasına kadar Opel'de kesintili olarak motosikletler de üretilir. 1920'lerde fabrika Ford tarzı seri üretim tekniklerini benimser. Bu Opel'i Almanya'daki ilk motosiklet üreticilerinden biri yapar. Hafif bir motosiklet için planlar savaştan önce yapılmıştır. Ancak şirket 1919'da motorlu bisiklet olarak adlandırılan Motor Fahrrad pazarlayabilir. Üretilen ilk motosikletlerden biri olan Opel 1920, 1.6 beygir gücünde 140 cc'lik tam bir tasarımdır. Rahat bir alçak sele pozisyonu mümkün kılmak için tipik üst boru düzeni seçilmiştir. Torpido şeklindeki benzin deposu saatte yaklaşık 25 mil azami hız ile yaklaşık 120 kilometrelik sürüş keyfi sunar. Ancak 1925'te Rosensheim fabrikasının otomobil üretimi tarafından tam kapasite kullanılması nedeniyle motosiklet üretimi durdurulur. 1927 yılında motosiklet üretimine geri dönme fikri düşünülür. Buna göre yeni bir model geliştirilir. Ancak seri üretime geçilmez. Opel yeni motosikletin üretimi için kapasite elde etmek amacıyla 1928 baharında Elit Diamantwerk AG'yi devralır. Böylece Brand Erbisdorf'ta yer alan, Saksonya'da zarar eden Elitwerk, yeni motosiklet üretimi için hizmet verecektir. Moto Club'ın lansmanına kadar geçici bir çözüm olarak Diamantwerk'ten kühne motorlu 500 cc'lik ve çelik boru çerçeveli 17 beygirlik bir model kısa bir süre Opel logosu altında sunulur. Ancak model başarılı olamaz. 1928'de Berlin Otomobil ve Motosiklet Fuarı'nda öne çıkan Opel, 3 Eylül 1871 Almanya'nın Kassel kentinde doğan, ilk işi karikatürist ve illüstratörlük olan, bunun yanı sıra hız ve teknoloji ile her zaman ilgilenmiş, grafik sanatçısı, tasarımcı ve preslenmiş çelik konstrüksiyon öncülerinden biri olan Ernst Neumann Neander tarafından o yılın başlarında tasarlanan Neander P3'ün üretim lisansını alır ve model piyasadaki başka hiçbir motosiklete benzemez. Neumann Neander'e göre en büyük avantajlardan biri, preslenmiş çelik çerçeve konstrüksiyon bir motosikletin montaj süresini 20 ile 25 adam saatinden en fazla 4 adam saatine indirmeyi mümkün kılmasıdır. Bu o zamanlar bir motosiklet üretimi için devrim niteliğindedir. Daha garip bir şekilde 1928'de Fritz von Opel, motorun roketle çalışan bir versiyonunu da yapar. Söz konusu motosiklet, 6 katı yakıtlı roketin bağlı olduğu bir Opel Moto Club 500 SS'tir ve sürücü 120 kilometreye kadar ulaşabilir. Opel o zaman 220 kilometrenin mümkün olduğunu hesaplar. 1928'deki dünya motosiklet hız rekoru, Baldwin tarafından 996 cc'lik bir motosikletle 200 km olarak tutulmuştur. Yani Opel için teorik olarak dünya rekoru ulaşılabilir durumdadır. 19 Mayıs 1928'de roketle güçlendirilmiş canavar olarak anılan Moto Club, hem Borner Radhembahn'da 7000 kişilik bir kalabalığın önünde çok dumanlı bir gösteri gerçekleştirir. Erken testlerde 6 roketin olmadığı açıktır. Opel konsepti ikiye katlar ve gösteri için motosiklete 12 roket ekler. Dünya motosiklet hız rekoru için girişim ciddi olarak düşünülür. Ancak sadece rokete bağlanmak düz bir çizgide bile başarı garantisi değildir. Gerçekte hız artışı tahmin edilemez ve korkutucudur. Neander tasarımı gibi güzel bir örnek olsa bile stabilite sorunları ile karşılaşılabilir. Alman yarış otoriteleri de böyle düşünerek ve güvenlik gerekçesiyle hız denemesi için roket döngüsünün kullanılmasını yasaklar. Opel Moto Club o zamanlar çığır açan bazı tasarım özelliklerine sahiptir. Geliştirici Neander'in bir fikri, makinenin çerçevesini her zamanki gibi boyamak değil, kadmiyum ile kalıcı bir galvanik kaplama vermektir.
Bu aynı zamanda üretim maliyetlerinden tasarruf edilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda korozyona karşı koruma işlevi görür. Kubbeli tankın arkasına takılan koltuk kabuğuna hava yastığı ve yaprak yerlerle yüksek düzeyde konfor sunduğu için kulüp sandalyesi adı verilir. Ön tekerleğin özenle tasarlanmış, sarkaçlı çatalın özel formu üzerindeki süspansiyon da Moto Club'ın ortalamanın üzerinde konforuna katkıda bulunur. Yeni motosiklet çok sayıda renkli broşür ve reklamlarla coşkuyla tanıtılır. Hiç bu kadar güzel bir bisiklet olmamıştı. Amaç, içerik ve biçim hiç bu kadar mutlu bir şekilde bağlanmamıştı. Bu nedenle şurası kesin. Opel Moto Club, kırmızı ve gümüş kuş ister bir tur ister süper spor olsun, motosikletlerde yeni, daha mutlu bir dönem başlayacak. Bu reklam metni, Opel motosikletin belki de en az bariz özelliği olan başka bir özelliğini de ima eder. Moto Club'da sadece kırmızı-gümüş renk kombinasyonu mevcuttur. Tüm metal parçalar mat gümüş rengindeyken deri veya kauçuk ekler kontrast kırmızıdır. Ancak 1929'daki Wall Street çöküşü, ertesi yıl Neander şirketine ve Opel Moto Club'ın üretimine ani bir şekilde son vermesine neden olur ve üretim 1930'a kadar sürer. Böylece tarihi Opel Moto Club'ın geçmişine bir göz atmış olduk.